Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'ndayız arkadaşlar. Bugün sizlere Avşa Adası'nı gezdireceğim. Tabii Avşa Adası'yla ilgili bilgiler verirken aynı zamanda takipçilerimizin özellikle bana sorduğu birçok soru vardı. Gittiğim yerde müstakil ev var mı, satılık bir yer var mı diye. Ben de bugün sizlere hem Avşa Adası'nı gezdireceğim hem de burada satılık, müstakil bir evi sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Biraz sonra sahili gezdikten sonra, çarşıyı gezdikten sonra yukarı çıkacağım ve satılık yeri de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hazırsanız Avşa Adası'nı birlikte gezelim. İstanbul'a deniz otobüsüyle 2,5, Erdek'e ise gemiyle 1 saat 50 dakika uzaklıkta bulunan Avşa Adası, ilçe merkezine 11, il merkezine 155 kilometre uzaklıktadır. Takım adalar arasında kapladığı alan bakımından Avşa Adası Marmara ve Paşa Limanı adalarından sonra gelir. Uzunluğu 7 kilometre, genişliği 4 kilometredir. Gerek eğlence gerekse dinlence bakımından imkanları bulunan Avşa Adası'na yaz sezonunda İstanbul'dan her gün 2 ya da 3 deniz otobüsü İDO'ya ait gemi tarifeli seferler yapılmaktadır. Evet arkadaşlar, şimdi Avşa Adası'nın kumsalındayım. Şöyle gördüğünüz üzere uzunca bir kumsala sahip, bomboş. Çünkü Mart ayının başındayız. Kışın buralar sakin oluyor. Tabii yazın gelseniz buraya, iğne atsanız yere düşmeyecek halde yani. O derece kalabalık bir ada. Özellikle İstanbul'a yakın olması sebebiyle yazın tatilciler bu adayı çok tercih ediyor. Özellikle gençler çok tercih ediyor. Karşı tarafta görmüş olduğunuz ada Ekinlik Adası ve daha ileride yine Marmara Adası var. Marmara Adası'na bağlı adalardan birisinde bu videoyu çekiyorum sizlere. Evet, İstanbul'a deniz otobüsüyle 2,5 saat uzaklıkta bir mesafede yer alıyor. Buranın sezonu yaklaşık 3 ay sürüyor arkadaşlar. 3 ay boyunca burada gelip rahatlıkla denize girebilirsiniz, yüzebilirsiniz. Gerçekten kumsalı güzel. Şimdi merkezine doğru gidiyorum. Şu anda mesela bir tane Gestaş gemisi yanaşıyor. Erdek'ten kalkan ve buraya gelen. Günde 2 sefer var Erdek'ten. Şöyle sahilden merkezine doğru ilerliyorum. Aslında kumsal daha uzun ama ben belli bir kısmından başladım. Yürüyeceğim. Biraz merkezini, çarşıyı göstereceğim. Burada sağlık ocağı var. Aile hekimi var, marketler var arkadaşlar. Mesela alışveriş yapabilirsiniz. Pazarı, her hafta bir gün pazarı kuruluyor. Gemiler, mesela Gestaş gemileri Erdek'ten kalkıyor. Günde 2 sefer buraya geliyor. Bakın şurada hemen Luna Parkı var arkadaşlar. Büyük bir Luna Park var. Yazın orası çok güzel oluyor. Şimdi burası kordonu. Kordonda yürüyorum. Biraz gösterelim buraları. Restoranlar, kafeler sahilde oluyor. Barlar sokağı da zaten diğer tarafta. Onu da biraz sonra göstereceğim. Evet. Bakın arabalı vapur şu anda geldi ve iniyor yolcular. Denizden gelen iyot havası burada tiroid bozukluğu olan insanlara çok iyi geliyormuş. Guatr hastalıklarına çok iyi geliyormuş. Buradaki yerel insanlarda genellikle guatr, gırtlak kanseri gibi hastalıklar olmuyormuş. Bunu da yine buradaki sakinlerden duydum. Şimdi hemen merkeze doğru geldim arkadaşlar. Şimdi sizlere burayı göstereceğim. Çarşıyı, pazarı gezeceğiz. Sağlık ocağına sonra döneceğiz. Önce sahili gezelim. Daha sonra pazar yerini gösteririm. Sağlık ocağını gösteririm size. Burada ilkokul, ortaokul yine var. Lise maalesef yok.
Eğitim imkanları, internet sorunu yok. Burası Avşa Adası'nın merkezi arkadaşlar. Merkez burası. Deniz otobüsleri, arabalı vapurlar hepsi buraya geliyor. Buradan ayrılıyorlar. Şu anda da Gestaş firmasına ait gemi, arabalı vapur buradan kalktı. Erdek'ten gelen arabalı vapur şimdi Marmara Adası'na doğru devam ediyor. Avşa Adası'nın merkezi arkadaşlar. Bakın sarı taksiler de var ada içinde çalışan. Yine Avşa Terminali. Buradan İdo, Gestaş, Marmara Roro gibi firmalar hizmet veriyor. Tekirdağ, İstanbul'a ve Balıkesir'in Erdek ilçesine buradan seferler var. Burası da bankamatiklerin olduğu yer. Adada banka yok. Sadece bankamatikler var. İskelenin sağ tarafında kalan diğer kısma doğru ilerliyoruz. Barlar Sokağı'nın olduğu yer. Şimdi de biraz o tarafı gösterelim sizlere. Adanın dört bir yanında koylar, kumsallar, böyle ince kuma sahip kumsallar var arkadaşlar. Şimdi ileri doğru ilerleyeceğim. Ada şu anda çok sakin ama yazın burada yürümekte bazen zorluk çekebiliyor insan. Onun için eğer videomuzu şimdi izliyorsanız arkadaşlar, hani biz yazın geldik böyle değildi demeyin. Yazın çok farklı oluyor. Şu anda kış halini sizlere gösteriyorum. Şimdi de tabii ki Avşa Adası denince gece hayatı akla geliyor arkadaşlar. Avşa Adası'nda Barlar Sokağı'nın olduğu yere geldim. Tabii burada yine tanınmış ve bilindik çok büyük diskolar da var. Gece hayatının, türkü barların olduğu sokaktayım şimdi. Yine sahilde bulunduğu için söylüyorum tabii bunları. Hemen kumsalın burası. Hemen biraz önce iskeleye gitmiştik. Merkezi orasıydı. Kumsalı devam ediyor ve burası da Barlar Sokağı arkadaşlar. Küçük küçük barlar var. Türkiye evleri var. Şu anda kapalı tabii her yer. Şu anda kışın nüfus olarak belki 3000'i geçmez yani ada. 3000 anca nüfusu vardır. Evet, bu kumsal böyle devam edip gidiyor arkadaşlar. En uç kısma doğru. Orada arka tarafında yine küçük küçük koylar var. Avşa Adası böyle bir yer. Biraz kumsalını, sahilini ve feribot iskelesini sizlere gösterdim. Biraz da isterseniz iç kısma doğru ilerleyelim. Orada pazar yerini sizlere göstereyim. Okul yerini göstereyim. Sağlık ocağını göstereyim. Daha sonra da bahsettiğimiz satılık müstakil evi görelim birlikte. Hem imkanları hakkında biraz sizlere bilgi verdim ama aklıma gelmeyen, sizin de merak ettiğiniz sorular olursa tabii yine yorumlar kısmından yazarsanız sizlere mutlaka oradan da cevap yazarım arkadaşlar. Burada hemen sahilin işte kordon kısmında genellikle barlar, restoranlar, kafeteryalar var. Arka taraflarda da apartlar, oteller, pansiyonlar. Öyle sıra sıra arkaya doğru gidiyor ve daha arka taraflarda müstakil evler var. İşte biraz sonra zaten göreceksiniz. Gezdireceğim size oralarda. Şimdi de biraz ara sokakları gösterelim size arkadaşlar. Evet, adanın ara sokaklarında kocaman yapılar görüyorsunuz. Kasabından, fırınından her şey de var. Her şey mevcut. Zincir marketler yine var. Tabii kimseler olmadığı için arkadaşlar şimdi
Bu tarz yerlerde hizmet sektörü de kışın aksıyor. Yani kimse olmadığı için herkes kapatmış dükkanlarını. Bunun için hani nerede ne yenir, ne içilir, işte nerede yüzülür, bu tarz görüntüler maalesef sizlere çekemiyorum. Ama şöyle görün istiyorum, yani adanın nasıl bir yer olduğunu, ne tür imkanları olduğunu görün. Yani alışveriş konusunda, ulaşım konusunda, taksiler olsun, ada içi ulaşım konusunda sıkıntı yok. Kasabı var. Çeşit çeşit dükkanları var. Burada bir pazar yeri de var. Burası kordonun hemen arka sokağı. Arka caddesi. Kordondan sonraki arka cadde. Arka cadde burası mesela yazın araç giriş çıkışına yasaklanıyor. Kapatılıyor. Arka tarafında, biraz daha üst tarafında yine başka bir yol var. Burada hemen Adalar Belediyesi'nin, Marmara Adalar Belediyesi'nin burada ek hizmet binası var arkadaşlar. Yani belediye ile ilgili hizmetleri buradan ek hizmet binasından da alabiliyorsunuz. Burası da kapalı pazar yeri. Bakın insanlar kargolarını da bu şekilde alıyor. Buraya kargo firmaları geliyor. İnsanlar kargolarını gelip burada günün belli bir zamanında buradan alıyorlar. 2 tane kargo firmasının araçları gelmiş. Ya salı ya çarşamba bir pazarı var arkadaşlar. Adada böyle bazı yerlerde çeşmeler var. Çeşmelerden su doldurabilirsiniz. İçme suyu. Onun dışında su kaynakları genellikle arıtma yöntemiyle yapılıyor. Buraya bakın, büyük bir Sağlık Bakanlığı'na ait büyük bir sağlık ocağı yapılmış. Hastane gibi. Eski sağlık ocağı şuradaki pembe binaydı. Buraya almışlar. Yine adada her köşede hem market var hem eczane var. Adaya geldiğinizde bu tarz bir elektrikli motor alırsanız her yere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ben bugün video çekeceğim için yürüyerek yavaş yavaş sizlere çekim yaptım arkadaşlar. Videoya ilk başladığım yerde aşağıdan Luna Park'ı göstermiştim. Şimdi Luna Park solumda kalmıştı. Hemen şuradan göstereyim bakın. Sahil orada hemen. Evet arkadaşlar, burası da PTT. PTT binasının hemen arka tarafından yukarı doğru çıkıyorum. Müstakil evlerin olduğu alana doğru. Şöyle bir yerden geçip yukarı doğru çıkacağım. Evet. Burası Avşa Adası'nda Deniz Mahallesi olarak geçiyor. Biraz daha adanın o gürültüsünden uzak. Sessiz, sakin bir yer arkadaşlar. Yine burada da çocuk parkı falan yapmışlar. Bu tarz yapılar var. Genellikle bu tarz yapılarda işte 6 tane daire oluyor ama herkesin girişi ve bahçesi ayrı oluyor arkadaşlar. Yazlık yer olduğu için ona göre planlamışlar. Evet dostlar, şimdi Avşa Adası'nda Deniz Mahallesi'nde Dostlar sitesinde bulunan bu müstakil girişli, bahçeli 1+1 ama verandası kapatılmış 2+1 şekle çevrilmiş, içinde barbeküsü olan, kamelyası olan bu evi sizlere tanıtacağız. Şimdi kayınpederimin yeri olduğu için burası, herhangi bir aracıya komisyon vermeyeceksiniz. Yani emlakçıda değil. Kendisinin sağlık problemlerinden dolayı burayı satmaya karar verdiler. Bu müstakil girişli evi sizlere göstereceğiz. Hazırsanız geçelim. Burası caddesi. Şöyle göstereyim. Caddesi şu şekilde.
Şöyle aşağıdan geliyor. Gayet düzgün bir caddesi var. Şimdi böyle hem birlikte bir gezelim. Tanıtalım izleyicilere. Sen önden buyurun. Evet. Neler yaptın buralara, neler ettin? Biraz bize anlat. Şöyle öncelikle gösterelim arkadaşlar bahçesini. Bakın şöyle müstakil girişli. Müstakil girişli şöminesini ben yaptım. Pergülesini yaptım. Bahçesi vardır. 2 taraflı bahçesi vardır. Oturma alanı burası. Evet, önünde yaklaşık 60 metrekare, 70 metrekarelik bir bahçesi var. Şöyle içinde kamelyası var. Kamelyasını kayınpederim usta olduğu için kendisi yapmış. Burada şömineyi yine kendisi yapmış. Her evin burada binada 6 tane daire var değil mi? 6 tane daire vardır. Herkesin girişi ve bahçesi ayrı mı? Herkesin girişi, bahçesi ayrı ayrı. Evet. Tapu bilgileri de zaten isteyenlere yine iletebiliriz. Herhangi bir üzerinde bir sıkıntı yok, sorun yok. Sahibinden direkt gelebilirsiniz, bakabilirsiniz. Eğer biz burada olmasak da burada komşuya anahtarı bırakacağız. Gelip anahtarı alıp içeriye gönül rahatlığıyla bakabilirsiniz. Bakın, kendi girişi olan, bahçesi olan bir kısım bahçe de arkada mı vardı? Arkada vardır. Evet. Onu da yatak odasından gösteririz. Olur mu? Tamam, yatak odasından göster. Evet, şimdi bir son defa daha göstereyim şöyle bahçeyi yavaşça. Bir dakika. Bakın arkadaşlar, bir kısım bahçe burada. Mesela örnek veriyorum. Yan tarafta da bir daire var. Onun bahçesi, girişi oradan. Şu yan taraftan yol bırakmışlar. Onun girişi ötede. Yine arka taraftaki, üst kattaki dairelerin girişleri de şöyle arka kısımda. Arka tarafta. Onların bahçeleri de yine ayrı. Şimdi böyle bahçeyi sizlere gösterdikten sonra içeriği gösterelim. Buyurun. Evet, kayınpederim. Evet. Şöyle girişi var. Aslında burası balkon. Ama kapatılmış. Şöyle oda haline çevrilmiş. Şimdi asıl 1+1 kısım olan bu taraf. Biraz sonra onu göstereceğiz. Böyle şu tarz pencerelerle kapatılmış. İstediğiniz zaman mesela yaz aylarında açabilirsiniz. Evet. Şöyle açılıp kapanan pencereler yapmışlar. Kışın çünkü burada oturmak için. Şöyle bir sobası var. Eşyasız olarak satıyorlar ama sobası kalacak değil mi? Tabii. Sobasını götürmeyecek. Bazı temel eşyalar kalacak. Onun dışında bu koltuklar ve eşyaları götürecekler. Evet, sana sözü bırakıyorum. Burayı da biraz anlatabilir misin? Burayı da bu laminantı şeyleri İstanbul'dan getirdim. 1. sınıf. Bunun altında 3 santimlik strafor var. Strafor yapmışım. Yazın sıcakta, kışın soğukta korusun diye. Başka da şuradaki duvar da laminat değil mi? Yani laminat duvardır. 2 komşu lambiri yani lambiri. 2 komşu arasında kapatılmış lambiridir. Onun arkasında da duvar var. Duvar vardır. Yani beton duvar var. Sadece bunu dekorasyon amaçlı dekorasyon olarak yapılmış. Evet. Şimdi burayı son bir defa göstereyim. Girişi, balkonu burası. Daha salon ve mutfak kısmına geçmedik. Şöyle bir defa daha sizlere göstereyim. Perdeyi de açtım ki önündeki manzarayı görün diye. Evet. Burada yazlık usulü yapılmış arkadaşlar. Herkesin bakın mesela bu önde de bir daire var. Onun da kendi bahçesi, kendi girişi var. Üst katındaki de arka taraftaki bahçeleri var. Yani binanın arka tarafını üst kata ayırmış. Ön tarafındaki bahçeleri de girişlere ayırmışlar. Bütün plan projeler aslında hepsi birbirine benziyor. Ama burada artı olarak diğer mesela ilanlardan da bakabilirsiniz. Artı olarak şurada gördüğünüz üzere bahçede hem balkonu kapatılmış hem kamelya yapılmış. Ayrıca şömine yapılmış ve masraf yapılmış. Aslında yani hiçbir masraf etmeden
Buraya gelip oturabileceksiniz. Kaç yıllık binaydı burası? 6 yıllık. 6 yıllık değil mi? Daha yeni. Yeni bina. Yeni binadır arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı, sorunu yok. Şimdi o zaman odalara geçelim. Salon ve mutfağı, yatak odasını da yine ben göstereyim. Burası salon, mutfak içinde olan, Amerikan mutfağı olan salonu. Zaten balkon kısmı da salona çevrilmiş. Biraz küçük olsa da yaklaşık 15 metrekarelik bir alan burası. Ama şöyle gördüğünüz gibi mutfağı var. Oturma 2 tane çekyat sığıyor. Yine televizyon koyabilirsiniz. Şöyle öncelikle burası yatak odası. Önce banyodan başlayayım. Evet. Burası tuvalet banyosu. Evet, şöyle. Evet, burası da yatak odası. Şöyle göstereyim. Tabi burada bir yatak odası ve dolap sığıyor rahatlıkla. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın içine sığan eşyaları görün. Yine siz tabii kendinize göre dekor yaparsınız. Kendinize göre eşyalarınızı koyarsınız. Bu eşyalar içinde değil. Sadece odayı görün. Bakın herhangi bir yerinde bir şey yok. Bir sorun yok. Hemen arka tarafta da küçük bir bahçesi olduğunu söylemiştik ya size. Bakın burada da yine küçük bir bahçesi var. Şu küçük alan da buraya bağlı. Değil mi? Buraya bak. Evet. Şimdi fiyat kısmına geldik. Buranın fiyatı nedir? Kaça vereceğim burayı? 2 milyar 250 bin lira. Pazarlık payı vardır. Vardır değil mi? Pazarlık payı vardır. 2 milyon 250 bin TL. Yani yeni parayla arkadaşlar. Pazarlık payı vardır. Tamam. Arkadaşlar şimdi tabii ki kayınpederim biraz işitme cihazı kullandığı için bazen telefonda arandığında anlamayabilir. Onun için Instagram'dan ya da mailden bana ulaşmanız gerekiyor. Zaten Avşa Adası'na da gelip bu evi görmek isterseniz de yine kayınpederim burada olmazsa da komşuya anahtarı bırakacağız. Anahtarı alıp içeriye bakabilirsiniz. Son bir defa şöyle bahçeyi de göstereyim. Şu tarafları da görün. Önünü falan. Bakın ön tarafında zeytin ağaçları falan var. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun öyle? İyiyim. Sen nasılsın? Hamdolsun. Ne var ne yok? İyi sağlık bana. Sağlığın nasıl? Çok şükür. İyi. Allah iyilik versin. Gitti mi hanım? Yok burada yarın gidiyoruz. Beraber gidiyorsun. İyi. Hadi görüşürüz. Güle güle gidin. Sağ ol. Hadi kendine iyi bak. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizlere Avşa Adası'nı gezdirdim ve buradaki müstakil evi gösterdim. Yine merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Aynı zamanda mail adresimden ve Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.